Libya'ya hoş geldiniz. Afrika kıtasının kuzeyinde Akdeniz'in turkuaz sularına uzanan yüz binlerce yıllık tarihin sessiz tanığı olan devasa bir çöl coğrafyası yatıyor. Burası sadece bir ulus devlet değil. O kumun, petrolün, kabilelerin ve küresel güç çatışmalarının kesişim noktası. Burası Libya. Libya, yeryüzünün en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, Fenikelilerin, Romalıların ve Osmanlıların izlerini taşıyan kadim bir topraktır. Ancak bu görkemli mirasın gölgesinde Libya'nın modern tarihi, sarsıntılı bir istikrarsızlık ve parçalanma hikayesidir. Ülke, 30 yılı aşkın bir süre boyunca tek bir adamın, Muammer Kaddafi'nin mutlakiyetçi yönetimi altında kapalı bir kutu olarak yaşadı. 2011'de bu kutunun patlamasıyla Libya, bölgesel ve uluslararası aktörlerin çıkarlarının çatıştığı, kaos ve vekalet savaşlarının merkezi haline geldi. Libya, coğrafi olarak büyük bir zıtlıklar ülkesidir. Ülkenin toplam yüzölçümünün %90'ından fazlası Sahra Çölü ile kaplıdır. Nüfusun büyük çoğunluğu ise Akdeniz kıyısındaki dar ve verimli şerit üzerinde toplanmıştır. Libya, 3 tarihi ve kültürel bölge etrafında şekillenmiştir. Birincisi Trablus, Trablusgarp, batıdaki en kalabalık ve en çok ticaret yapan bölge. İkincisi Kireneyka, Bingazi, doğudaki petrol açısından zengin bölge. Üçüncüsü Fizan, güneydeki Sahra Çölü bölgesi. Tarihsel olarak bu üç bölge, farklı kültürel ve kabile bağlarına sahip olmuş ve tek bir ulus bilinci altında toplanmaları her zaman zor olmuştur. Savaşlar ve siyasi çekişmeler bu üçlü bölünmeyi sürekli olarak körüklemiştir. Ancak Libya'yı küresel siyasette bu kadar önemli kılan, kumun altında yatan devasa petrol ve doğalgaz rezervleridir. Libya, Afrika'nın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahiptir ve bu rezervler ülkenin Akdeniz'e yakınlığı sayesinde düşük maliyetle ve kolayca ihraç edilebilir. Bu zenginlik bir yandan ülkeye devasa bir potansiyel sunarken diğer yandan da uluslararası güçlerin ve iç savaşan grupların bitmek bilmeyen rekabetinin temel nedenidir. Libya'nın siyasi yapısı, yüzlerce yıl öncesine dayanan güçlü kabileler, aşiretler ve yerel milisler tarafından şekillendirilmiştir. Bu kabileler, hem Kaddafi döneminde rejimin sadakatini sağlayan bir araç olmuş, hem de 2011 sonrası savaşta milis gruplarının temelini oluşturmuştur. Libya'da bir politikacının veya askeri liderin gücü, sahip olduğu silah veya ideolojiden çok arkasındaki kabilelerin desteğiyle ölçülür. Kaddafi sonrası kaosun anahtarı bu kabile yapısının parçalanması ve ardından çıkan güç boşluğudur. Muammer Kaddafi 1969 yılında gerçekleştirdiği darbeyle iktidara geldi ve 42 yıl boyunca ülkeyi yönetti. Rejimi, geleneksel siyasi ve ekonomik sistemleri reddeden, 3. Evrensel Teori adını verdiği bir ideolojiye ve Yeşil Kitaba dayandırıldı. Kaddafi, petrol gelirlerini kullanarak halkına sosyal hizmetler sağladı ancak bunu yaparken tüm siyasi muhalefeti acımasızca bastırdı, tüm ulusal kurumları kendi kişisel kontrolü altına aldı ve ülkenin petrol zenginliğini kendi ailesi ve çevresi için kullandı. Kaddafi sadece Libya'nın lideri değil, aynı zamanda Afrika'nın ve Arap dünyasının büyük bir figürü olmayı hayal ediyordu. Pan-Arabizm ve Afrika Birliği fikirlerini savundu, ancak siyasi çizgisi sürekli değiştiği için uluslararası alanda genellikle sürprizlerle dolu bir dış politika izledi. Arap Baharı rüzgarı 2011'de Libya'ya ulaştığında halkın otokrasiye ve Kaddafi'nin baskıcı yönetimine karşı biriken öfkesi patlak verdi. Bingazi'de başlayan protestolar hızla yayıldı ve kısa sürede tam teşekküllü bir iç savaşa dönüştü. Bu savaşın kritik dönüm noktası NATO'nun askeri müdahalesi oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar üzerine NATO, sivil halkı koruma misyonuyla Libya hava sahasına girdi. Ancak müdahale kısa sürede Kaddafi rejimini devirmeye yönelik bir askeri operasyona dönüştü. Kaddafi'nin Ekim 2011'de öldürülmesi bir dönemi sona erdirse de Libya'yı kalıcı bir çözüme ulaştırmak yerine onu güç boşluğunun ve milislerin hakimiyetinin hüküm sürdüğü bir kaosa sürükledi. Kaddafi rejimi, Afrika'nın en büyük ve en dağınık silah envanterlerinden birine sahipti. 2011'deki çatışma sırasında ve sonrasında bu askeri depolar yağmalandı. On binlerce ağır silah, füze ve yüz binlerce hafif silah, Libya'dan çıkarak Sahra Altı Afrika'daki isyancı gruplara, cihatçı örgütlere ve hatta Suriye ve diğer çatışma bölgelerindeki aktörlere ulaştırıldı. Libya'nın savaşı sadece kendi sınırları içinde kalmadı. O, bölgesel terörün ve istikrarsızlığın da yakıtı oldu. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya kendini kontrolsüz milisler, kabile reisleri ve birbiriyle çatışan siyasi grupların hakimiyetinde buldu. Ülke fiilen iki ayrı yönetim tarafından yönetilir hale geldi. Birincisi Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ve onu takip eden yönetimler. İkincisi Bingazi Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ve ona bağlı Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu.
Bu bölünmüşlük basit bir iç savaş olmanın ötesine geçti. O, Türkiye, Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa gibi bölgesel ve küresel güçlerin her iki tarafa da askeri, finansal ve lojistik destek sağladığı çok uluslu bir vekalet savaşına dönüştü. Suriye gibi, Libya'da kendi topraklarında yabancı orduların ve paralı askerlerin savaştığı bir arena haline geldi. Libya'nın ekonomisi tamamen petrol gelirlerine bağımlıdır. Savaş boyunca petrol sahaları ve ihracat limanları sürekli olarak savaşan gruplar arasında el değiştirdi. Petrol üretimi ve ihracatı, güvenlik ve siyasi krizler nedeniyle sürekli kesintiye uğradı ve ülkenin ana gelir kaynağı felç oldu. Petrolün yanı sıra Libya'nın kıyı şeridi, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığı için ana bir transit rotası haline geldi. Milisler ve kabile grupları bu yasa dışı ticaret ağlarını kontrol ederek yasal ekonomik faaliyetlerin çöküşünden sonra yeni ve karlı bir gelir kaynağı buldular. Bu durum kaosun sürmesi için ekonomik bir motivasyon yarattı ve uluslararası hukukun üstünlüğünü daha da zayıflattı. Kaddafi'nin vizyonu, ülkenin devasa su sorununu çözmekti. Büyük Yapay Nehir Projesi adı verilen bu proje, Sahra Çölü'nün altında yatan antik fosil su kaynaklarını toplayıp yüzlerce kilometre uzunluğundaki dev boru hatlarıyla kıyıdaki şehirlere taşıyordu. Dünyanın en büyük sivil mühendislik projesi olarak adlandırılan bu proje, Kaddafi'nin mirasının en önemli parçasıydı. Ancak savaş sırasında bu tesisler ve pompalar sık sık saldırıya uğradı, su tedarikini durma noktasına getirdi ve Libya halkının temel yaşam kaynaklarını tehdit etti. Libya'nın krizi sadece askeri bir çatışma değil, o aynı zamanda kurumların yokluğunun ve uluslararası ilginin istikrarsızlığının bir sonucudur. Ülkenin Merkez Bankası, Ulusal Petrol Şirketi ve diğer hayati kurumları dahi farklı siyasi fraksiyonlar arasında bölünmüş durumdadır. BM liderliğindeki sayısız barış girişimi, farklı kabile, milis ve yabancı güçlerin sürekli değişen ittifakları nedeniyle sürekli olarak başarısız oldu. Libya, uluslararası toplumun müdahale et ve bırak stratejisinin getirdiği felaketin somut bir örneğidir. Ancak Libya'nın halkı tüm bu zorluklara rağmen hayatta kalmaya ve bir gelecek inşa etmeye çalışıyor. Petrol zenginliği ve genç nüfusu ülkenin hala büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Libya'nın hikayesi bu potansiyelin kabileler arası güven, merkezi bir otorite ve yabancı müdahalenin sonlanmasıyla yeniden canlanıp canlanamayacağının bir testi olacaktır. Bu belgesel sadece manşetlerdeki savaşı değil, Libya'nın antik köklerini, Kaddafi'nin mirasını, petrol ekonomisinin rehinliğini ve küresel güçlerin ülkeyi nasıl parçaladığını derinlemesine inceleyecektir. Libya'nın hikayesi, modern ulus devletin ne kadar kırılgan olabileceğinin trajik bir kanıtıdır. Şimdi bu karmaşık ve acı dolu hikayenin köklerine inerek Libya'nın antik ve sömürge dönemlerindeki kökenlerini inceleyelim. Libya'nın bugünkü krizini anlamak, ülkenin kumla kaplı yüzeyinin altındaki derin tarihsel katmanları ortaya çıkarmayı gerektirir. Bu topraklar tek bir ulusun değil, yüzlerce yıl boyunca birbiriyle rekabet eden ve işbirliği yapan farklı medeniyetlerin ve kabilelerin birleşimiyle oluşmuştur. Libya'nın kimliği, Berberi kökleri, Akdenizli kimliği ve çölün sert kuralları arasında sıkışmış, karmaşık bir sentezdir. Libya'nın kıyı şeridi, tarih boyunca Akdeniz ticaretinin ve gücünün anahtarı olmuştur. Bölgenin antik adı olan Libya, başlangıçta sadece bugünkü Libya'yı değil, Nil'in batısındaki tüm Kuzey Afrika'yı kapsayan bir coğrafi terimdi. Fenikeliler ve Kartacalılar. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren Fenikeliler, özellikle Batı Libya kıyılarında limanlar kurarak bölgeyi Akdeniz ticaret ağına dahil etti. Trablus, adını Fenike kökenli 3 şehir anlamına gelen Tripolis'ten almıştır ve ticaretin hareketli bir merkeziydi. Bu dönemde kurulan ticari koloniler, Libya'nın kıyı kimliğinin ilk temellerini attı. Yunan kolonileri, Kireneika. Doğudaki Kireneika bölgesi ise Yunan etkisi altına girdi. Yunanlılar, M.Ö. 630 civarında burada Kirene şehrini kurdular. Kireneika, bereketli topraklara ve önemli tarım ürünlerine sahipti. Kireneika'nın 5 büyük şehri, Helenistik kültürün ve felsefenin önemli merkezleriydi. Bu iki farklı kolonizasyon biçimi, batıda ticaret, doğuda tarım ve yerleşim, Libya'nın doğu ve batı bölgeleri arasındaki kültürel ve ekonomik farkın ilk işaretleriydi. Roma İmparatorluğu. Kartaca'nın düşüşünden sonra bölge, Roma İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti. Roma, Libya'nın tarım ve ticaret potansiyelini zirveye taşıdı. Özellikle Leptis Magna ve Sabrata gibi şehirler, görkemli yapıları ve zenginlikleriyle Roma dünyasının en önemli merkezleri arasına girdi. Bu dönemde Libya, sadece bir hammadde kaynağı değil, aynı zamanda imparatorluk içindeki en önemli tahıl tedarikçilerinden biriydi. Roma İmparatorluğundan çıkan Septimius Severus gibi imparatorların Libya kökenli olması, bölgenin imparatorluk içindeki siyasi önemini gösterir.
Libya'nın antik tarihinde genellikle göz ardı edilen ancak ülkenin kimliği için hayati önem taşıyan bir medeniyet vardır. Sahra Çölü'nün derinliklerindeki Garamantlar. Milattan önce 500 civarında Fizan bölgesinde ortaya çıkan Garamantlar, çölün zorlu koşullarına rağmen güçlü bir imparatorluk kurdu. Kendi yazı dillerine ve karmaşık bir yeraltı sulama sistemine sahiplerdi. Bu sistem onların çöl ortasında dahi güçlü tarım yapmasını sağlıyordu. Garamantlar, Sahra Altı Afrika ile Akdeniz kıyısı arasındaki altın, tuz ve köle ticaretini kontrol ederek Libya'nın çöl içindeki stratejik rolünü ilk kez pekiştirdiler. 7. yüzyılda İslam ordularının Kuzey Afrika'ya ulaşmasıyla birlikte Libya hızla Arap İslam medeniyetinin bir parçası oldu. Kıyıdaki kentler Müslümanlaşırken iç bölgelerdeki Berberi kabileler de zamanla İslamiyet'i kabul etti. Bu dönemde Arap kabilelerinin bölgeye göçüyle birlikte kabile siyasetinin temelleri güçlendi. Kabileler merkezi bir otoritenin zayıf olduğu zamanlarda hem güvenlik hem de sosyal düzenin ana sağlayıcısı oldu. Trablus, Kireneyka ve Fizan arasındaki tarihi ayrım bu dönemde kabile ittifakları ve yerel beylikler etrafında daha da belirginleşti. Osmanlı dönemi 16. yüzyılda Libya toprakları Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi. Osmanlılar merkezi yönetimi Trablus'ta kurdu ancak kıyı şeridinin ötesindeki iç bölgelerdeki kabileler genellikle yarı özerk bir şekilde yaşamaya devam etti. Osmanlı yönetimi Karamanlı Hanedanlığı gibi yerel hanedanlara özerklik tanıyarak bölgeyi yönetmeye çalıştı. Bu durum, merkezin gücünün sınırlı kaldığı ve yerel kabile reislerinin etkin olduğu bir siyasi miras bıraktı. Libya'nın doğusundaki Kireneyka bölgesinin kimliğini şekillendiren en önemli unsur Senusi tarikatıdır. 19. yüzyılda Seyyid Muhammed bin Ali es-Senusi tarafından kurulan bu İslami hareket, bölgenin kabilelerini bir araya getirdi, kabileler arası anlaşmazlıkları çözdü ve çöl bölgelerinde okullar ve ticaret merkezleri kurdu. Senusiler, Osmanlı ve daha sonra İtalyan işgaline karşı direnişin hem manevi hem de siyasi liderliğini yaptı. Libya'nın ilk kralı olan Kral İdris bu tarikatın lideriydi. Senusi hareketinin mirası, Kireneyka'nın politik kimliğinde ve ülkenin ilk monarşisinin kuruluşunda hayati bir rol oynamıştır. Libya'nın modern ulus devlet olma yolundaki en belirleyici dönemi İtalyan sömürge dönemidir. 1911 İtalya-Osmanlı Savaşı. 1911 yılında İtalya, zenginlik potansiyeli ve stratejik konumu nedeniyle Libya'yı işgal etti. Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları nedeniyle ana gücünü Libya'ya kaydıramadı ve kısa sürede bölgeden çekildi. Ancak İtalyan işgali, yerel kabilelerin ve Senusi tarikatının öncülük ettiği şiddetli bir direnişle karşılaştı. Ömer Muhtar ve direniş, İtalyan işgaline karşı direnişin sembol ismi, Kireneyka'da gerilla savaşı yürüten Senusi Şeyhi Ömer Muhtar oldu. Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar, küçük ve hareketli güçlerle İtalyanlara karşı yıllarca mücadele etti. İtalyanlar direnişi kırmak için toplama kampları kurdu ve sivil halka karşı acımasız yöntemler uyguladı. Muhtar'ın 1931'de yakalanıp idam edilmesi İtalyan hakimiyetini pekiştirdi ancak Ömer Muhtar tüm Libya ulusunun ortak kahramanı ve bağımsızlık ruhunun sembolü haline geldi. Sömürge politikaları, İtalya, Libya'yı bir dördüncü kıyı olarak görüyor ve buraya büyük ölçekli İtalyan yerleşimi planlıyordu. Tarım alanları İtalyan yerleşimciler için kamulaştırıldı, altyapı geliştirildi ancak bu altyapı sadece sömürge çıkarlarına hizmet ediyordu. İtalyanlar ilk kez Trablus, Kireneyka ve Fizan'ı tek bir idari birim altında birleştirmeye çalıştı ancak bu zoraki birleşme bölgeler arasındaki kültürel ve siyasi ayrılıkları derinleştirdi. İtalyan sömürge yönetimi, Libya direnişini kırmak için soykırıma varan yöntemler kullandı. 1929 ile 1934 yılları arasında İtalyan komutan Rodolfo Graziani'nin emriyle Kireneyka bölgesinde kabileleri göçe zorlamak ve gerillalardan desteklerini kesmek amacıyla toplama kampları kuruldu. Yüz binlerce yerli bu kamplara sürüldü. Binlercesi açlık ve hastalıktan hayatını kaybetti. Bu trajik dönem, Libya halkının kolektif hafızasında derin izler bıraktı ve modern Libya kimliğinin anti-emperyalist ve direnişçi ruhunu güçlendirdi. İkinci Dünya Savaşı, Libya için dönüm noktası oldu. İtalyanlar savaşta yenilince, Libya İngiliz ve Fransız yönetimi altına girdi. BMGK'nın kararıyla 1951 yılında Birleşik Libya Krallığı bağımsızlığını ilan etti. Bağımsız Libya'nın ilk lideri, Senusi tarikatının lideri olan ve İngilizler tarafından desteklenen Kral İdris oldu. Libya, federatif bir anayasayla 3 bölgenin Trablus, Kireneyka, Fizan özerkliğini koruyan bir monarşi olarak kuruldu. Petro devletin doğuşu, bağımsızlığın ilk yıllarından sonra 1959'da Libya'da büyük petrol rezervleri keşfedildi. Bu keşif, ülkenin ekonomik ve siyasi kaderini tamamen değiştirdi. Libya, kısa sürede dünyanın büyük petrol ihracatçılarından biri haline geldi ve ülkenin yoksul bir çöl krallığından potansiyel olarak zengin bir petro devlete dönüşmesinin önü açıldı. Ancak petrol zenginliği, beraberinde yolsuzluk, gelir eşitsizliği ve merkeziyetçi bir yönetim talebini getirdi.
Kral İdris'in yaşlılığı, monarşinin zayıflığı ve kabileler arasındaki siyasi çekişmeler bu zenginliğin adil dağıtılmadığı algısıyla birleşti. Bu ortam, genç, milliyetçi ve karizmatik bir subayın Muammer Kaddafi'nin iktidara gelmesine zemin hazırladı. Libya'nın antik tarihi, kabile yapısı ve sömürge dönemi, bugünkü krizin nedenlerini anlamak için kritik önem taşır. Trablus, Kireneyka ve Fizan arasındaki tarihi, ekonomik ve kültürel farklar, tek bir ulusal kimliğin oluşumunu her zaman zorlaştırmıştır. Kabileler, merkezi hükümetten daha güçlü, güvenilir ve etkili siyasi aktörler olarak kalmış, Kaddafi sonrası boşlukta bu kabileler milislere dönüşmüştür. İtalyan işgali direniş ruhunu güçlendirmiş, ancak aynı zamanda ülkenin altyapısını sömürge çıkarlarına göre şekillendirmiştir. Libya'nın bugünkü parçalanmışlığı sadece 2011'in bir sonucu değil. O, antik ve sömürge dönemlerinden miras kalan, birleşmeyi başaramamış bir kimliğin kaçınılmaz bir yansımasıdır. Petrol zenginliği bu tarihi bölünmüşlüğü onarmak yerine çatışmayı daha da derinleştirmiştir. Şimdi, bu tarihi zeminin üzerine inşa edilen, Libya'nın modern kimliğini oluşturan en uzun döneme, Kaddafi'nin 42 yıllık yönetimine ve onun petrol, devrim ve Pan-Arabizm mirasına odaklanacağız. Libya'nın modern tarihi, tek bir ismin mutlak ve tartışmasız hakimiyeti altında geçti. Muammer Kaddafi. Onun 42 yıllık yönetimi, bir yandan ülkeyi yoksul bir çöl krallığından devasa petrol zenginliği olan bir petrodevlete dönüştürürken, diğer yandan tüm siyasi özgürlükleri yok eden, baskıcı ve son derece kişiselleştirilmiş bir otokrasi kurdu. Kaddafi dönemi hem bir refah vaadi hem de kurumsal çöküşün eşsiz bir karışımıdır. Muammer Kaddafi, 1 Eylül 1969'da sadece 27 yaşındayken bir grup genç subay arkadaşıyla birlikte kansız bir darbe ile iktidarı ele geçirdi. Darbe, o sırada tedavi için yurt dışında bulunan yaşlı Kral İdris'i devirdi ve Birleşik Libya Krallığı'nı sona erdirerek Libya Arap Cumhuriyeti'ni kurdu. Kaddafi'nin yönetimi başlangıçta halk arasında büyük bir coşkuyla karşılandı. O, Arap milliyetçiliği, sosyalizm ve İslami ahlakı birleştiren yeni bir ideoloji vaat ediyordu. Kaddafi, rejimin ilk yıllarında yabancı askeri üsleri kapattı, İtalyan ve Yahudi azınlıkların mallarını kamulaştırdı ve en önemlisi, ülkenin petrol kaynaklarını millileştirerek uluslararası şirketlerin kontrolünden aldı. Bu hamleler onu Arap dünyasında bir kahraman konumuna yükseltti. Kaddafi, geleneksel siyaset, anayasa ve kurumları reddederek kendi kişisel yönetim felsefesini oluşturdu. 1970'li yılların ortalarından itibaren bu felsefeyi 3. Evrensel Teori adını verdiği bir ideolojiyle ve Yeşil Kitap adını verdiği bir metinle somutlaştırdı. Yeşil Kitap, liberal demokrasiyi, kapitalizmi ve komünizmi reddediyordu. Kaddafi, bunların yerine halk komiteleri ve temel halk kongreleri sistemini öneriyordu. Bu sistem, görünüşte doğrudan demokrasiyi temsil etse de, gerçekte tüm gücü Kaddafi'nin kendisinin ve ona bağlı sadık devrimci komitelerin elinde topladı. Ülkenin resmi adı Büyük Sosyalist Halk Arap Libya Cemahiriyesi oldu. Bu tuhaf yönetim biçimi, Libya'nın kurumlarını zayıflattı ve devleti Kaddafi'nin şahsi iradesiyle eşitledi. Kaddafi'nin kendine özgü imajının bir parçası, onu yurt dışı ziyaretlerinde koruyan ve tamamen kadınlardan oluşan Amazon muhafızlarıydı. Bu özel koruma birimi, Kaddafi'nin gücünü ve geleneksel Arap kurallarını hiçe sayan provokatif tavrını simgeliyordu. Bu kadın muhafızlar hem bir güç gösterisi hem de Kaddafi'nin otokratik yönetiminin absürt ve kişiselleştirilmiş doğasının bir yansımasıydı. Kaddafi'nin iktidarındaki en büyük değişim, ülkenin petrol zenginliğini kullanarak gerçekleştirdiği sosyal dönüşümdür. 1970'lerin petrol fiyatları patlaması, Libya'ya devasa bir gelir akışı sağladı. Kaddafi bu gelirleri kullanarak halkına ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri sağladı. Okuryazarlık oranları büyük ölçüde arttı. Altyapı, yollar, hastaneler ve konutlar inşa edildi. En iddialı projesi olan Büyük Yapay Nehir Projesi'ni Great Man-Made River Project başlattı. Bu proje, sahra altındaki antik suyu kıyıya taşıyarak ülkenin su güvenliğini sağladı ve Kaddafi tarafından dünyanın 8. harikası olarak adlandırıldı. Bu sosyal harcamalar, Kaddafi rejimine halk arasında, özellikle de fakir ve kırsal kesimde büyük bir sadakat tabanı kazandırdı. Halk, siyasi özgürlüklerini kaybetme pahasına da olsa yaşam standartlarının yükseldiğini gördü. Bu durum, 2011'deki ayaklanma sırasında rejim yanlısı kitlelerin direnişinin de temel nedeni oldu. Ancak bu refahın karanlık bir bedeli vardı. Kaddafi rejimi, şiddetli siyasi baskı ve insan hakları ihlalleriyle anıldı. Siyasi partiler, bağımsız sendikalar ve sivil toplum örgütleri yasaklandı.
Muhalefetin bastırılması. Rejime karşı çıkan herkes, devrimci komiteler ve güçlü bir istihbarat ağı tarafından acımasızca bastırıldı. Muhalifler hem yurt içinde hem de yurt dışında hedef alındı ve öldürüldü. Kaddafi yönetimi, Ebu Selim hapishanesi gibi yerlerde toplu katliamlar ve sistematik işkencelerle tanındı. Rejimin keyfi tutuklama ve infaz yöntemleri halk arasında derin bir korku yarattı. Kaddafi, ülkeyi siyasi kurumlar yerine korku ve kişisel sadakat üzerine kurulu bir güvenlik devleti haline getirdi. Kaddafi'nin uluslararası politikası yıllarca Batı tarafından terörizme destek olarak görüldü. Özellikle 1980'li yıllarda Libya, uluslararası terör örgütlerine sığınak ve finansman sağlamakla suçlandı. Bu dönemin en kritik olayları şunlardı. Berlin diskoteği saldırısı, 1986. Libya'nın bu saldırıyı organize ettiğine inanılması üzerine ABD Başkanı Ronald Reagan, Trablus ve Bingazi'ye hava saldırısı düzenledi. Lockerbie saldırısı, 1988. Bir Amerikan yolcu uçağının İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde düşürülmesiyle sonuçlanan bu saldırı, Kaddafi rejimini uluslararası toplumun paria, istenmeyen devleti haline getirdi. Bu saldırılar Libya'ya BMGK tarafından ağır uluslararası yaptırımlar uygulanmasına neden oldu, ülkeyi 10 yıllarca ekonomik ve siyasi izolasyona mahkum etti. 2000'li yılların başlarında Kaddafi, stratejik bir karar alarak Batı ile ilişkilerini normalleştirmeye çalıştı. 11 Eylül saldırılarından sonra Batı'ya terörle mücadelede işbirliği teklif etti. Kaddafi, Lockerbie saldırısının sorumluluğunu üstlendi, kurban ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti ve en önemlisi ülkesinin kitle imha silahları programlarından gönüllü olarak vazgeçtiğini açıkladı. Bu hamleler sonucunda 2003 yılında BMYK, Libya üzerindeki yaptırımları kaldırdı. Libya, uluslararası petrol piyasasına geri döndü ve batılı petrol şirketleri ülkeye büyük yatırımlar yapmaya başladı. Kaddafi, batılı liderlerin yeniden kabul ettiği bir figür haline geldi. Bu son dönem, Batı'nın Kaddafi rejimine güven duyarak yaptığı büyük bir jeopolitik kumar oldu. Ancak bu normalleşme, rejimin iç yapısındaki baskıyı ve yolsuzluğu azaltmadı, sadece maskeledi. Kaddafi yönetimi, petrol gelirlerinin dağıtımında merkezi bir rol oynadı. Ancak asıl zenginlik Kaddafi'nin çocukları ve yakın çevresi tarafından kontrol ediliyordu. Kaddafi'nin oğulları ve damatları, ülkenin en büyük enerji ve telekomünikasyon projelerini yönetiyor, yabancı yatırımcılarla yapılan anlaşmalardan büyük komisyonlar alıyordu. Bu baba-oğul diktatörlüğü, ülkenin zenginliğinin dar bir çevrede toplandığı ve sıradan Libya halkının sisteme yabancılaştırıldığı duygusunu güçlendirdi. Bu yolsuzluk, 2011 ayaklanmasının temel ekonomik nedenlerinden biriydi. Kaddafi'nin 42 yıllık yönetimi, Libya'ya tek adam rejimi, güçlü bir güvenlik aygıtı ve kurumsal boşluk mirası bıraktı. Petrol zenginliği ile sağlanan sosyal refah, siyasi partilerin, bağımsız sivil toplumun ve güçlü bir ordunun oluşmasını engelleyen bir otoriter sistem yarattı. Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya'da yaşanan kaosun ana nedeni, onun yönetiminin devleti şahsi ailesel kontrol dışında işleyebilecek hiçbir bağımsız kurum bırakmamasıdır. Petrol zenginliğine sahip ancak siyasi ve kurumsal olarak zayıf bir ulus devleti geride bıraktı. 2011'de otorite boşluğu oluştuğunda bu boşluğu dolduracak tek yapılar zaten zayıf olan merkezden daha güçlü olan kabileler, milisler ve yerel liderler oldu. Kaddafi'nin ölümü Libya'nın bağımsızlık sonrası dönemini tamamen sona erdirdi ve ülkeyi bölgesel ve küresel güçlerin rekabet ettiği yeni bir vekalet savaşı çağına soktu. Şimdi bu karmaşık ve kanlı döneme, 2011 sonrası çatışmaya ve Libya'nın nasıl parçalandığına odaklanacağız. Muammer Kaddafi'nin 2011 sonlarında devrilmesi ve öldürülmesi, Libya'da bir devri kapattı ancak ulusal birliği sağlamadı. Aksine ülkeyi yeni ve daha karmaşık bir çatışma döngüsüne soktu. Kaddafi'nin kurumsal boşluk üzerine inşa ettiği sistem çöktüğünde, geriye kalan tek otorite, sayısız silahlı milis, kabile reisleri ve ideolojik olarak bölünmüş siyasi gruplar oldu. Libya, kısa sürede bir ulus devletten güç için savaşan milislerin kontrol ettiği parçalanmış bir coğrafyaya dönüştü. Kaddafi sonrası ilk yıllar, geçici hükümetler, seçimler ve anayasa yazma çabalarıyla geçti. Ancak bu demokratik girişimler temelde 3 faktör nedeniyle başarısız oldu. Kurumsal zayıflık. Kaddafi, güçlü bir ordu veya bağımsız bir polis teşkilatı bırakmamıştı. Güvenlik, rejime karşı savaşan ve çoğu zaman farklı kabile veya şehirlere bağlı olan devrimci Tugaylar adı verilen milis gruplarının eline bırakıldı. Milisler sadece silah gücüne değil, aynı zamanda petrol kaçakçılığı, insan ticareti ve devlet fonlarının yağmalanması gibi yasa dışı yollardan elde ettikleri büyük gelirlere sahipti. Bu ekonomik çıkar, milislerin silah bırakmasını engelledi. Milisler ve siyasi gruplar, seküler milliyetçiler ile İslamcı gruplar arasında keskin bir şekilde bölündü. Trablus, Misrata ve Zintan gibi şehirler kendi milis güçlerini oluşturarak ulusal bir otoriteye boyun eğmeyi reddetti.
2014 yılında siyasi ve askeri gerilimler doruğa ulaştı. Kaddafi sonrası seçilen ilk parlamento olan Genel Ulusal Kongre, GUK, çoğunlukla İslamcı grupların etkisi altındaydı. Seküler ve milliyetçi rakipler GUK'u reddetti ve Tobruk'ta ayrı bir temsilciler meclisi kurdu. Bu ayrılık ülkeyi fiilen ikiye böldü. Batı Libya, başlangıçta GUK, daha sonra BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve onun arkasındaki Misrata gibi güçlü milisler. Bu tarafın askeri gücü daha çok düzensiz milis kuvvetlerinden oluşuyordu. Doğu Libya Temsilciler Meclisi ve ona bağlı Libya Ulusal Ordusu lideri Mareşal Halife Hafter. Hafter, Kaddafi döneminde generaldi, daha sonra ABD'ye sığınmış ve 2014'ten itibaren Libya'daki seküler kanadın askeri yüzü haline gelmiştir. Bu iki hükümet, Libya'nın hayati kurumları olan Ulusal Petrol Şirketi ve Merkez Bankası üzerindeki kontrolü paylaşmak veya rekabet etmek zorunda kaldı. Bölünme sadece siyasi değil, aynı zamanda ülkenin petrol zenginliğinin kontrolü ve dağıtımı üzerine de bir savaştı. Libya Merkez Bankası bölünmüş bir ülkede benzersiz bir rol oynadı. Banka, teknik olarak bağımsız kalarak her iki savaşan tarafa da maaşları ve sosyal harcamaları finanse etmek için para dağıttı. Ancak bu, milislerin silahlı çatışmalarını sürdürmesi için bir finansman kaynağı haline geldi. Bazı analistler bu durumu ATM savaşı olarak adlandırdı. Zira milisler doğrudan petrole saldırmak yerine Merkez Bankası'nın sağladığı yasal maaşlar ve krediler üzerinden kendilerini finanse ediyorlardı. Bu durum barış sürecini engelledi çünkü silahlı gruplar kaostan doğrudan ekonomik çıkar elde ediyordu. Libya'daki çatışma, Suriye'deki gibi bölgesel ve küresel güçlerin kendi jeopolitik çıkarlarını korumak için yerel aktörlere destek verdiği bir vekalet savaşına dönüştü. Batı destekli blok, Türkiye, Trablus merkezli UMH'ye askeri danışmanlar, insansız hava araçları ve Suriye'den transfer edilen paralı askerler ile en güçlü askeri desteği sağladı. Türkiye'nin müdahalesi, Akdeniz'deki deniz yetki alanları anlaşmaları ve bölgesel nüfuzunu koruma stratejisi ile yakından bağlantılıydı. Katar ve İtalya. Bu blok, Katar'dan siyasi ve finansal destek, İtalya'dan ise daha ılımlı diplomatik destek aldı. Doğu destekli blok, Rusya, Wagner grubu gibi özel askeri şirketler aracılığıyla Hafter'e paralı askerler, ağır silahlar ve hava savunma sistemleri sağladı. Rusya'nın amacı Akdeniz'de kalıcı bir askeri ayak izi oluşturmak ve bölgedeki petrol ve gaz yataklarında stratejik rol oynamaktı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Bu iki ülke Hafter'i temel olarak anti-İslamcı bir güç olarak görüyor ve ona yoğun askeri, istihbarat ve finansal destek sağlıyordu. BAE, Hafter'e İHA'lar ve lojistik destek sağlarken, Mısır ise Libya'nın batı sınırındaki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak istiyordu. Fransa, diplomatik düzeyde UMH'yi tanısa da Hafter'e karşı gizli askeri ve istihbarat desteği sağlayarak bölgede istikrarı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalıştı. Bu uluslararası müdahale Libya'daki askeri dengeyi sürekli değiştirdi ve çatışmayı uzattı, barış anlaşmalarının uygulanmasını imkansız hale getirdi. Libya çatışması, modern savaşın en dikkat çekici özelliklerinden birini sergiledi. Paralı askerlerin yoğun kullanımı. Binlerce Rus, Belaruslu ve Suriyeli paralı asker Hafter saflarında savaştı, özellikle Trablus kuşatmasında kilit rol oynadılar. Türkiye, UMH'ye destek olmak üzere Suriye Ulusal Ordusu saflarından binlerce Suriyeli paralı askeri Libya'ya taşıdı. Hafter, aynı zamanda Çad ve Sudan'daki isyancı gruplardan gelen paralı askerleri de kullandı. Bu durum, Libya'yı savaşmak için para ödenen yabancı savaşçıların bir araya geldiği, ulusal bir ordunun olmadığı, tamamen vekalet ve dış destekle ayakta duran bir cepheye dönüştürdü. Nisan 2019'da Hafter, ülkenin tamamını ele geçirme hedefiyle Trablus'a karşı geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu kuşatma, çatışmanın en şiddetli ve yıkıcı dönemi oldu. UMH'nin çöküşün eşiğine gelmesi, Türkiye'nin doğrudan askeri müdahalesini tetikledi. Türk İHA'ları ve hava savunma sistemleri, Trablus'un savunmasında kritik rol oynadı ve Hafter'in güçlerini 2020'nin başlarında başkentin dış mahallelerinden geri çekilmeye zorladı. Bu, Libya Savaşı'nda bir dönüm noktası oldu ve cephe hatları, ülkenin ortasındaki Sirt ve Kufra bölgelerinde stabilize oldu. Bu askeri kilitlenme, uluslararası aktörleri diplomatik müzakerelere zorladı ve ateşkes anlaşması imzalanmasını sağladı. Libya'nın en büyük trajedisi güçlü bir ulusal ordunun yeniden kurulamamasıdır. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen sayısız siyasi anlaşma ve geçici hükümet milisleri dağıtıp güçlü bir merkez kurmayı başaramadı. Barış süreçleri milisleri ulusal güvenlik güçlerine entegre etmeyi hedeflese de milis liderleri ulusal komuta zincirine girmeyi ve kendi yasadışı ekonomik çıkarlarından vazgeçmeyi reddetti. Bugün Libya hala geçici hükümetler ve farklı bölgeleri kontrol eden yerel milisler ve yabancı güçler arasında bölünmüş durumdadır. Siyasi çözüm sadece iktidarın paylaşılması değil, aynı zamanda milislerin silahsızlandırılması ve ülkenin petrol zenginliğinin adil bir şekilde dağıtılması üzerine kurulmalıdır.
Libya'nın 2011 sonrası çatışması, Kaddafi'nin baskıcı rejiminin yarattığı kurumsal boşluğun ve kabileciliğin uluslararası aktörlerin müdahalesiyle nasıl sürekli bir krize dönüştüğünü gösterir. Ülke sadece yıkılmış bir altyapıyla değil, aynı zamanda uluslararası anlaşmaların, milislerin ve petrol zenginliğinin sürekli olarak çatıştığı bir siyasi sistemle karşı karşıyadır. Libya'nın geleceği, yabancı güçlerin geri çekilmesine, milislerin entegrasyonuna ve Trablus, Kireneyka ve Fizan arasındaki tarihi güvenin yeniden inşa edilmesine bağlıdır. Aksi takdirde Libya, Akdeniz'in güney kıyısında sürekli bir istikrarsızlık ve kaçakçılık kaynağı olmaya devam edecektir. Şimdi bu çatışmanın merkezindeki en önemli faktöre, ekonomiye, devasa petrol kaynaklarına ve ülkenin altyapısındaki büyük çöküşe odaklanacağız. Libya'nın ekonomik hikayesi tek bir element etrafında döner: kara altın. Ülkenin devasa petrol ve doğalgaz rezervleri bir yandan Libya halkına benzersiz bir zenginlik potansiyeli sunarken, diğer yandan da ülkenin bitmek bilmeyen çatışmalarının ve siyasi bölünmelerinin ana nedeni olmuştur. Libya ekonomisi tamamen petrol gelirlerine bağımlı olan, savaşın ve kabilelerin rehinesi haline gelmiş kırılgan bir petrodevlet ekonomisidir. Libya, Afrika kıtasının en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahiptir. Sahip olduğu petrolün küresel piyasalar için iki temel cazibesi vardır. Libya, petrol yatakları sığ derinliklerde bulunur ve çıkarılması nispeten kolaydır. Bu da üretim maliyetlerini düşürür. Akdeniz kıyısında bulunması, Libya petrolünün Avrupa pazarlarına çok hızlı ve düşük nakliye maliyetiyle ulaşmasını sağlar. Bu, Libya'nın petrolünü özellikle Avrupa için stratejik bir kaynak haline getirir. Kaddafi döneminde petrol gelirleri merkezi bir devlet kontrolü altındaydı. Ancak 2011 sonrası kaos, bu zenginliğin merkezi kontrolünü ortadan kaldırdı ve petrol sahalarıyla ihracat limanlarını savaşan gruplar için en değerli askeri hedef haline getirdi. Savaşan milisler ve siyasi fraksiyonlar için petrol sahalarını kontrol etmek sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi meşruiyet kazanmanın da bir yoludur. Petrol, Libya'da bir silah olarak kullanılmıştır. Petrol sahaları veya boru hatları, rakip grupların ekonomik gücünü kırmak amacıyla sık sık kapatılmış veya sabotajla hedef alınmıştır. Bu kesintiler, Libya'nın küresel piyasalara sunduğu petrol miktarında büyük dalgalanmalara yol açmış, ülkenin ana gelir kaynağını felç etmiştir. Petrol ihracatından elde edilen gelirler, Trablus merkezli Libya Ulusal Petrol Şirketi, NOC ve Merkez Bankası üzerinden geçmektedir. Her iki kurum da siyasi olarak bölünmüş bir ülkede teknik olarak bağımsız kalmaya çalışsa da bu kurumların gelirleri üzerinde kimin söz sahibi olduğu çatışmanın en şiddetli cephesi olmuştur. Kaddafi sonrası kaos, milis gruplarının Akdeniz üzerinden petrol kaçakçılığı yapması için elverişli bir ortam yarattı. Kaçakçılık hem milislerin hem de onlara destek veren organize suç şebekelerinin finansal gücünü artırdı. Libya Merkez Bankası çatışma döneminde eşi benzeri görülmemiş bir durum yaşadı. Banka, Trablus'ta ve Bingazi'de iki farklı şube tarafından yönetiliyordu. Resmi olarak sadece Trablus'taki şube uluslararası alanda tanınıyordu ve Libya'nın petrol gelirlerini ve uluslararası döviz rezervlerini kontrol ediyordu. Ancak Bingazi'deki şubede kendi para basma girişimlerinde bulundu. Bu durum ülkenin finansal sistemini bir çifte para birimi riskine soktu ve ulusal ekonomiyi tam anlamıyla parçaladı. Bankanın kararları sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi dengeyi korumaya yönelik son derece hassas diplomatik eylemlerdi. Kaddafi'nin vizyonunun ve Libya altyapısının zirvesi olan Büyük Yapay Nehir projesi, Sahra'nın altındaki fosil suyu kıyıdaki şehirlere taşıyordu. Bu proje, ülkenin su güvenliği için hayati önem taşıyordu ve tarımsal potansiyeli artırmayı hedefliyordu. Ancak 2011 sonrası dönemde bu devasa altyapıda savaşın bir kurbanı oldu. Boru hatları, pompalar ve su rezervuarları, milisler tarafından askeri hedef veya pazarlık kozu olarak kullanıldı. Özellikle su pompalarının ve elektrik istasyonlarının bakımsız kalması veya saldırıya uğraması, kıyı şehirlerinde yaşayan milyonlarca insanın su kesintileriyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Su, tıpkı petrol gibi siyasi bir araç haline geldi. Su akışını kesme tehdidi, rakip şehirleri ve milis gruplarını askeri veya siyasi talepleri kabul etmeye zorlamak için kullanıldı. Libya'nın bu eşsiz su kaynağının korunmasındaki başarısızlık, Kaddafi sonrası yönetimin en büyük insani ve çevresel başarısızlıklarından biri olarak kabul edilir. Savaş, Libya'nın yollar, limanlar, hastaneler, elektrik santralleri ve okullar gibi temel altyapısında büyük bir yıkıma yol açmıştır. Trablus ve Bingazi gibi şehirlerdeki çatışmalar 10 milyarlarca dolarlık zarara neden oldu. Çatışmalar sırasında elektrik santrallerinin hasar görmesi ve petrol-gaz tedarikindeki kesintiler nedeniyle Libya'nın kıyı bölgelerinde sürekli ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşanmıştır. Bu durum hem günlük yaşamı hem de sanayiyi felce uğratmıştır. Libya'nın Akdeniz kıyılarındaki kaos ve merkezi hükümetin kıyı güvenliğini sağlayamaması
olması, ülkeyi Avrupa'ya yasa dışı göçün ana çıkış kapısı haline getirmiştir. Milisler ve suç şebekeleri, göçmen kaçakçılığını büyük bir gelir kaynağı olarak kullanmış, bu da Libya'nın uluslararası alandaki itibarını daha da zedelemiştir. Milisler, kaçakçılık şebekeleriyle işbirliği yaparak yasa dışı ticaretin sürmesini sağlamışlardır. Libya'da savaşın devam etmesiyle halk arasında çifte bir ekonomik yaşam ortaya çıktı. Bir yanda petrol gelirlerine dayalı ancak milisler ve siyasi elitler tarafından kontrol edilen resmi ekonomi, diğer yanda ise halkın günlük yaşamını sürdürmesini sağlayan paralel, kayıt dışı ve kara borsa ekonomisi gelişti. Döviz kuru, resmi kurun kat kat üzerinde seyreden kara borsa kuru üzerinden belirleniyordu. İlaç, gıda ve temel tüketim mallarının çoğu kaçakçılık ağları veya dışarıdan gelen yardımlar yoluyla temin edildi. Libya halkı bu kayıt dışı sistemin kurallarına uyarak hayatta kalmak zorunda kaldı. Libya'nın yeniden inşası için gerekli olan meblağ 100 milyarlarca dolarlık bir tahmindir. Ancak bu süreç siyasi çözüm olmadan başlayamaz. Yabancı devletler ve şirketler Libya'daki askeri ve siyasi riskler nedeniyle büyük yatırımlar yapmaktan çekinmektedir. Yine de Türkiye, Rusya, İtalya ve Çin gibi ülkeler savaş sonrası yeniden inşa ve enerji ihalelerinde pay kapmak için şimdiden diplomatik ve ekonomik girişimlerde bulunmaktadırlar. Libya'nın yeniden inşası sadece ülkenin altyapısını değil, aynı zamanda uluslararası güçlerin gelecekteki enerji kaynaklarına ve Akdeniz jeopolitiğine olan erişimini de şekillendirecektir. Bu durum, Libya'nın ekonomik geleceğinin de tıpkı siyasi geleceği gibi yabancı güçler arasındaki pazarlıkların bir sonucu olacağını göstermektedir. Libya ekonomisinin durumu, muazzam potansiyel ile yıkıcı kaosun trajik bir birleşimidir. Ülke, bir yandan Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahipken, diğer yandan halkı temel hizmetlere erişimde zorluk çekmektedir. Libya'nın ekonomik istikrarı, ancak petrol gelirlerinin şeffaf, adil ve tek bir ulusal otorite tarafından yönetilmesiyle sağlanabilir. Bu, milislerin ve siyasi fraksiyonların petrol üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi anlamına gelir. Aksi takdirde, Libya'nın petrolü, ulusal bir zenginlik yerine sürekli çatışmanın ve dış müdahalenin yakıtı olmaya devam edecektir. Şimdi bu belgeselin son aşamasına geçerek, Libya'nın tüm bu kaostan sonraki kayıp potansiyelini ve geleceğe dair zorlu umudunu ele alacağız. Libya'nın hikayesi, bir ulus devletin içsel zayıflık, diktatörlük mirası ve dış müdahale üçgeninde nasıl parçalanabileceğinin acı bir dersidir. Bu belgesel boyunca gördük ki, Libya'nın krizi sadece 2011'in bir sonucu değil. O, antik çağlardan miras kalan kabileciliğin, İtalyan sömürgeciliğinin yarattığı kırılgan bir birliğin ve Kaddafi'nin kurumsal boşluğunun kaçınılmaz bir patlamasıdır. Libya, bugün sahip olduğu muazzam potansiyelin bedelini ödeyen, kendi kaderini belirleme savaşını veren bir coğrafyadır. Libya'nın trajedisi, ülkenin sahip olduğu devasa zenginlik ve kaynaklarla daha da derinleşir. Libya, 7 milyonluk nispeten küçük bir nüfusa karşın Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahiptir. Bu zenginlik, teoride Libya halkını dünyanın en refah seviyesi yüksek uluslarından biri yapabilirdi. Ancak bunun yerine petrol, lanetli bir kaynağa dönüştü. Petrol gelirleri milis gruplarını finanse etti, siyasi fraksiyonları zenginleştirdi ve çatışmayı uzattı. Kayıp potansiyel sadece harcanamayan petrol dolarları değil, aynı zamanda yıllarca süren savaş, yüz binlerce insanın hayatına mal oldu ve ülkenin yetenekli genç nüfusunun büyük bir kısmını ya mülteci ya da paralı asker yaptı. Doktorlar, mühendisler ve öğretmenler yeniden inşa için en çok ihtiyaç duyulan zamanda ülkeyi terk etti. Kabileler, şehirler ve siyasi gruplar arasındaki tarihi güven, savaşın getirdiği vahşet ve vekalet savaşları nedeniyle tamamen yıkıldı. Toplumsal uzlaşmayı sağlamak, siyasi pazarlıklardan daha zorlu bir görev haline geldi. 2011'de yakalanan ve kanla bedeli ödenen demokratik geçiş şansı, milislerin silahlı üstünlüğü ve dış müdahalenin getirdiği siyasi kilitlenme nedeniyle heba oldu. Kaddafi'nin iktidardan düşüşünden sonra Libya'nın merkezi altın rezervlerinin bir kısmı sırra kadem bastı. Savaşın ilk dönemlerinde Kaddafi rejiminin yüzlerce tonluk altını olduğu biliniyordu. Bu rezervler rejimin son günlerinde paralı askerlere ödeme yapmak ve yurt dışında operasyonları finanse etmek için kullanılmış olabilir. Altının bu gizemli kaybı, Libya'nın hem ulusal zenginliğinin savaşta nasıl yağmalandığını hem de ülkenin finansal envanterindeki şeffaflık eksikliğini gösteren karanlık bir miras bıraktı. Libya'nın bugünkü en büyük engeli ulusal kurumlarının parçalanmışlığıdır. Merkezi bir otoritenin olmaması ülkeyi anarşiye sürüklemekle kalmadı, aynı zamanda ekonominin ve hukukun temel direklerini de zayıflattı. Bölünmüş Merkez Bankası ve NOC, Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ve Merkez Bankası, ülkenin birliğini korumaya çalışan son kurumlardı.
Ancak bu kurumlar bile Trablus ve Bingazi arasındaki siyasi çekişmelerin baskısı altında çalışmak zorunda kaldı. Petrol gelirlerinin adil dağıtımı konusundaki anlaşmazlıklar sık sık üretimin durdurulmasına ve yeni çatışmaların çıkmasına yol açtı. Savaş, hukukun üstünlüğünü ve adil yargılama mekanizmalarını yok etti. Milisler kendi kontrol bölgelerinde kendi keyfi kurallarını uyguladı. Cezaevleri milislerin kontrolünde kaldı. Libya'nın yeniden inşası için siyasi bir anlaşmadan önce hukuki ve adli sistemin yeniden kurulması hayati önem taşır. Libya, kendi topraklarında birbiriyle savaşan yabancı güçlerin, milislerin ve paralı askerlerin çıkmazına hapsolmuştur. Türkiye, Rusya, BAE, Mısır ve diğerlerinin müdahalesi, Libya'nın kendi iç sorunlarını çözmesini sürekli olarak engelledi. Rusya'nın Akdeniz'e kalıcı erişim arayışı, Türkiye'nin deniz yetki alanları ve bölgesel etki alanı stratejileri, Mısır ve BAE'nin ise siyasi İslam'a karşı mücadele hedefleri, Libya'nın iç siyasetini kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etti. Yabancı güçler, kendi destekledikleri yerel aktörlere silah ve para sağladıkları sürece bu aktörlerin kapsamlı bir barış anlaşmasına razı olma ihtiyacı azalır. Dış müdahale, Libyalı tarafları güçlü bir şekilde pazarlık yapmaktan alıkoyarak siyasi çözümü imkansız kılan bir güvenlik ikilemi yaratmıştır. Libya'daki kaos ve milislerin kontrolündeki kıyı şeridi, ülkeyi Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler için bir cehennem kapısı haline getirdi. Milisler göçmenleri Avrupa'ya geçirme vaadiyle para alıyor, ancak onlara kötü muamele ediyor, işkence yapıyor ve fidye için rehin tutuyorlardı. Daha da kötüsü, Libya sahil güvenliğinin bazı unsurları dahi Avrupa fonlarıyla desteklenmelerine rağmen milis gruplarıyla işbirliği yaparak insan ticareti ağının bir parçası haline geldi. Bu durum, uluslararası toplumun kendi sınır güvenliği çıkarları uğruna Libya'daki insan hakları ihlallerine göz yumduğu yönünde ciddi eleştirilere yol açtı. Savaşın en somut bedeli, Libya halkının yaşadığı insani krizdir. Sürekli elektrik ve su kesintileri, yıkılan hastaneler ve okullar, temel hizmetlere erişimi neredeyse imkansız hale getirmiştir. Çatışmaların sona ermesinden sonra bile, şehirlerde ve kırsal bölgelerde kalan binlerce mayın ve patlamamış mühimmat, sivil halk için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Petrol sahalarına yapılan saldırılar, boru hatlarındaki sızıntılar ve büyük yapay nehir projesinin bakımsız kalması, Libya'nın toprağını ve su kaynaklarını tehlikeye atmaktadır. Gelecekteki tarımsal kalkınma ve su güvenliği bu çevresel hasarın onarılmasına bağlıdır. Libya'nın hikayesi umutsuzlukla dolu olsa da bazı direnç ve yeniden doğuş işaretleri de taşımaktadır. Libya'nın genç nesli kabilecilikten ve otoriter yönetimden yorulmuş durumdadır. Siyasi çözümü ve kurumların yeniden inşasını savunan sivil toplum aktivistleri ve genç teknokratlar ülkenin her iki tarafında da umut tohumları ekmektedir. Rusya ve Türkiye arasındaki ateşkes anlaşmaları ve uluslararası toplantılar sorunun nihai olarak askeri değil, diplomatik bir çözüm gerektirdiğini kabul eden bir siyasi zemin yaratmıştır. Ulusal Petrol Şirketi, NOC, siyasi baskıya rağmen Libya'nın gelir akışını korumada ve şeffaflık çağrısında bulunmada hayati bir rol oynamıştır. Bu tür bağımsız kurumlar, Libya'nın gelecekteki istikrarının temelini oluşturacaktır. Libya'nın krizden çıkışı sadece bir siyasi anlaşmayla değil, aynı zamanda uluslararası toplumun ahlaki sorumluluğuyla mümkündür. 2011'deki müdahalenin ardından Libya'yı kaosa terk eden Batı'nın bu krizin sonuçlarını düzeltme konusunda tarihi bir borcu vardır. Bu sorumluluk sadece yeniden inşa fonları sağlamak anlamına gelmez. O, aynı zamanda Rusya'nın Wagner grubu ve Türkiye destekli Suriyeli paralı askerler dahil olmak üzere tüm yabancı savaşçıların derhal ve denetimli bir şekilde ülkeden çıkarılmasını sağlamak. Petrol ve gaz gelirlerinin milislerden arındırılmış, merkezi bir otorite tarafından adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak uluslararası mekanizmalar kurmak. Parçalanmış milislerin yerine Trablus, Kireneyka ve Fizan'ın tüm kabile ve bölgelerini temsil eden tek bir ulusal komuta zincirine sahip profesyonel bir ordunun inşasına destek vermek. Libya'nın hikayesi bize şunu öğretir. Zenginlik, merkezi bir otorite ve kabileler arası güven olmadan kaosa giden bir bilet olabilir. Ancak bu devasa çöl ve Akdeniz kıyısında Libya halkının antik direniş ruhu hala yaşıyor. Kayıp bir potansiyelin küllerinden, ulusal birliği ve barışı yeniden inşa etme mücadelesi Libya'nın geleceğinin tek yoludur. Umarız bu video, Libya'nın çöllerle çevrili kadim topraklarında saklı tarihini, zengin kültürünü ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen ayakta kalma gücünü biraz olsun hissettirebilmiştir. Eğer bu yolculuk size yeni bir bakış açısı sunduysa, videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak yeni keşiflerimize destek olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için çok değerli. Şimdi size soralım, bir ülkenin değeri sahip olduğu doğal zenginliklerde mi saklıdır, yoksa tüm fırtınalara rağmen direnen insanlarında mı? Libya, kumun altındaki zenginlik, savaşın üzerindeki gölge, potansiyel ve kaos arasındaki ulus. Libya'dan sevgilerle. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.